sabıkalının geride bıraktıklarıyla yeni hayatında duydukları enteresan tabii. Sahi, baban eski bir savcı olduğuna göre bu konuda bize yardımcı olabilir. Oh, Allah versin! Gözümüz yok ama niye olsun? Yahu bir günde biri çıkıp beni geceliğin bahçeye davet etse... ...vallahi hortlak da olsa razıyım. Irza namusa dolanmak onda, barbutla kumar onda, üçkağıt açmak onda. Manita, söğüş, tav, dızdızcılık hep onda. Yeşilçam'da Sevil Candan takma adıyla tanınan Candan Sabuncu, 25 Ocak 1944 yılında Ödemiş'te dünyaya gelir. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Nur İnsel ve Devlet Devrim'le birlikte Ses dergisinin 3 kapak kızından biri olur. O aslında devlet tiyatrosu oyuncusu olmak ister ama 1962 yılında 18 yaşında kapak kızı seçilince sinema oyuncusu olur. Uzun yıllar boyunca kadrosunda bulunduğu şehir tiyatrolarında birçok oyunda yer alarak başrol oynayan sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerinde de rol alır. İlk evliliğini sinema eleştirmeni Rekin Teksoy ile yapar. İkinci evliliğini ise senarist ve yönetmen Başar Sabuncu ile yapar. Maalesef ki 2015 yılında eşi Başar Sabuncu'yu kaybeder. İlk filmi olan Dostluklar Yaşadıkça da 1960 yılında oynar. Uzun yıllar boyunca kadrosunda bulunduğu şehir tiyatrolarında birçok oyunda yer alarak başrol oynayan sanatçı, 2002 yılında 6. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu seçilir. Şehir tiyatrolarında oynadığı oyunlar Beş Para Etmez Oyun, Bahar Noktası, Biz Aşağıda imzası olanlar, Kadınlarda Savaşı Yitirdi, Kanlı Düğün, Ağzı Çilekli Adam, Avanak, Büyük Şüstinyen, Bir Kızılderili Efsanesi, Taziye, Kafkas Tebeşir Dairesi, Çalı Kuşu, Figaro'nun Düğünü, Antonius ve Kleopatra, Romeo ile Juliet, Yaban Ormanı, Ceza Kanunu oyunlarıdır. Yüksek kültürün veli nimeti olan tiyatroyla oyunculuğunu taçlandıran yıldız oyuncu her oyunda devleşerek oyunlarıyla yıllara meydan okur. Her daim sahnede kalmayı başaran oyuncu kendine kattıklarıyla izleyenlerini müthiş oyunculuğundan mahrum bırakmaz. Yerlere yatıp tepiniyor. Yavyum, sen benim Nüket Mayka kapçılamsın diyor. Aman ne aşk ne aşk! Hem bu şakada canımı sıkmaya başladı yani. Bu budala da beni İbo'dan kıskanmaz mı? Ben seni kadın avcısı Pondu Bidosa'ya değişmem. Sosyetenin matkak bombası da candan patlar. Antonius ve Kleopatra oyununda rol gereği soyunan Candan Sabuncu, Çıplak Vatandaş filminde çırılçıplak soyunarak Taksim Meydanı'nda dolaşan Şener Şen'in karısı rolünde olması nedeniyle Vatandaşın Karısı da Soyundu başlığıyla magazine konu olur. Zaman onu hiçbir şekilde tiyatrodan ayıramaz. Oynadığı tüm rollerle Türk kadınını gerçekçi bir üslupla bize izletir. Yeşilçam'a başladığı ilk yıllardaki şımarık kız rollerinden soyunarak toplumun ürettiği kadın imajının değişken yüzlerini bize gösterir. Yıllar arasında evrim geçiren Yeşilçam, oyuncunun sinemasına ve oyunlarına yeni bir katkı sunar. Ve biz izleyiciler onun yeşil gözlerinden süzülen payımıza düşeni alırız. Tıpkı Başar Sabuncu'nun Çıplak Vatandaş filminde oynadığı Semiha karakterinde olduğu gibi. Filmde anlatılanlarsa şu şekildedir. Devlet memurluğu yapan İbrahim geçim sıkıntısı çekmeye başlar. Birçok ek iş yapsa da ekonomik durumu gittikçe kötüleşir. Sonunda kendini kaybederek soyunur bir caddenin ortasında koşmaya başlar. Medyanın olayı keşfetmesinden sonra çıplak vatandaş olarak tanınır. Bu şekilde namuslu bir memur olarak elde edemediği gelirin binlerce katı tutarında para kazanır. Çocukların yanında para lafı etmeyelim. Ne olur, ha? Kirayı verdin mi? Ha. Zam mı isteyecekler nedir? Ay biri şu kapıya baksın Allah rızası için. Ali! Senin bir sinirin var ya bugün. Ha? Yeşilçam ve tiyatro ona hiçbir zaman nankör davranmaz. Tabii ki seyircisi de aynı şekilde. Usta oyuncu alkışların altında ezilmeyerek üretkenliğini korumasını bilir. Sinemanın renkli ışıkları gözlerini kamaştırmaz. Yeşilçam'ın sokaklarında emin adımlarla ileriye doğru sürekli yürür. Oyuncunun hafızalarımızdan silinmeyen bir diğer filmi ise Boynu Bükük Küheylan filmidir. Bu filmde ise karşımıza Asuman rolünde çıkar. Asuman kadınların haklarını her koşulda savunan güçlü bir karakter olarak çıkar karşımıza. Nesi varmış ki? Baksana pırıl pırıl oldu, eli yüzü açıldı kızın. Ne kötülük varmış ki bunda? Namusuyla çalışıyor, ekmeğini kazanıyor. Hadi yoluna. Hayrola kızım? Her şey yolunda. Bizim Gülbahar'ın eniştesi Küheylan. Bitişik apartmanın kapıcısıdır. Boynu Bükük Küheylan iki karısı olan bir adamın hikayesini konu ediniyor. İbrahim Küheylan ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanda kapıcılık yapan bir adamdır. Onların aile hayatı biraz farklıdır. Çünkü İbrahim'in iki karısı vardır.
İlk eşi Asiye evleri temizliğe giderek kocasına yardımcı olur. İbrahim'in ikinci karısı Gülbahar ise kocasının kıskançlığı nedeniyle çalışamaz. Bir gün apartmana taşınan biri Asiye'den temizliğe gelmesini ister. Asiye başka bir işi olduğu için temizliğe gidemeyecektir. Ama işi kaybetmek de istemez. Bu yüzden Gülbahar'dan yardım ister. İbrahim'den sonunda izin almaya başlayan Gülbahar da bu sayede artık çalışmaya başlar. Asiye ve Gülbahar'ın kazandığı paraya el koyan İbrahim durumdan oldukça memnundur. Ancak bir süre sonra iki kadın gerçeklerin farkına varıp İbrahim'e karşı birlikte hareket etmeye karar verir. Yeşil gözlerine müptela olduğumuz Candan Sabuncu her rolün altından başarıyla kalkan oyunculuk terminolojisini iyi bilen Türk sinemasının en cesur kadın oyuncularındandır. Tiyatronun ve sinemanın arsız dünyalarını bilir ve oyunculuğunun sınırlarını onlara bahşeder. Yıldız olmak kolay değildir ama hayattan hep zevk almasını bilir. Yeşilçam'da yol aldıkça yorgun bedeninde yeni roller doğurmaktan vazgeçmez. Ekranlara hiç küsmez. Çünkü bilir Yeşilçam'da düşen bir daha kalkamaz. Yeşilçam kolay kolay affetmez kendisini bırakanı. Bu yüzden o arkasına bakmadan tüm varlığını emektar eder sevenlerine. Usta oyuncunun akıllarımızda yer edinen diğer filmi ise Arabesk filmidir. Arabesk filminde Türkan hemşire rolündedir. Yakında taburcu olacaksınız. Toparlanın artık. Kendinize gelin. Gelemiyorum ki. O kadar ilaç tedavi hiçbir işe yaramadı. Sizi de boşuna yordum. Olur mu? Bu benim görevim. Hem size yardım edebilmenin ayrı bir anlamı var benim için. Yıllar önce bir trafik kazasında kaybettiğim kocama o kadar çok benziyorsunuz ki. Arabesk tarzına eleştiri olan absürt komedi filminin konusu, ağa kızı Müjde küçüklüğünden beri tanıdığı Şener'e varmak ister fakat babası izin vermez. Sonunda Müjde Şener'e kaçar fakat gene çocukluğundan beri bu ilişkiyi bozmak isteyen Kaya'nın kötülükleriyle karşılaşır. Oyuncunun rol aldığı diğer film ve dizilerse aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni, Canım Alem, Kabadayı, Tersine Dünya, 40 Küçük Anne, Cilalı İbo Kızlar Pansiyonu'nda, Barut Fıçısı gibi filmlerdir. Türk sinemasına damga vuran filmlerde rol alan, son nefesine kadar üretmeye devam eden usta oyuncu 5 Aralık 2018 tarihinde vefat eder. Muhsin Ertuğrul sahnesinde sevdiklerinin anma töreniyle bu dünyadan uğurlanır. Değerli oyuncumuzu saygı ve rahmetle anarken bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.